Dikkat dikkat! Corendon Sportox uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sportox şimdi başlıyor. 1 milyon euro mu bir araba? Pilot iyiyse şampiyon oluyor. Birinin oğlu olunca şampiyon olamıyor. Bir sporcu yetiştirmek, hele ki bunu ailenden yetiştirmeye çalışıyorsan çok büyük özveri gerektiriyor. Kendine karşı yarışıyorsun. Kendinin en iyisini vermen gerekiyor. Ya Hani- babadan korporat olmaz değil mi? Yok ihtimal yok. 35 derece sıcaklık diyorsun. Arabanın içi 60 oluyor. Daha çok belki zorluyorsun ama yine de bir sonuç çıkmayınca çok güzel geçmiyor o dönem. Ama türbülansın biteceğini biliyorsun. Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Biri arkadaşım, dostum, kardeşim diyebileceğim sevgili Ercan Kazaz. Bir anlamda baba dostu da olabilir. Öyle değil mi? Doğru, evet. Galatasaray'ın efsane basketbolcusu rahmetli Ali abinin, Ali Kazaz'ın oğlu. Ercan Kazaz ralli şampiyonu. Evet. Ercan Kazaz'ın oğlu sevgili Kerem Kazaz da yine Türkiye ralli şampiyonu. Yani sporcu bir ailenin baba oğul konuklarını bugün ağırlıyoruz hep beraber. Keremcim, ya senin bir yarışını izledim ben. Rally'de epey de öfkeliydin. Çünkü seni orada biraz frenlemişlerdi. Sen frenlemeyi çok sevmiyorsun galiba değil mi biraz? Evet, stratejiden ötürü biraz yavaş geçen bir ralliydi benim için. Şöyle ifade edeyim. Sevgili Kerem henüz 18 yaşına girdiği gün ehliyetini yeni alıp Türkiye şampiyonu oldu. Bu sene yine Türkiye şampiyonu oldu. Dünya Gençler Şampiyonası'nda da 4. oldu. Babası sevgili Ercan Kazas'ın da 5, yanılmıyorum değil mi, Türkiye şampiyonluğu? 4 tane rally, bir tane pist var, evet. Bir pist 5, bir de Balkan şampiyonluğu. Doğru, evet. Evet, yani rallici, basketbolcu dedenin rallici baba ve torunları. Bu hız tutkusu nasıl başladı Ercan sende? Şöyle, babam Ayvalık'ta esasında otobüsçü bir ailenin sonuçta o da torunu. O zamanlar Kazaz otobüsleri var. Babam o otobüsü biraz kullanabilmek için koca otobüsü yıkamak zorunda kalan ve tabii direksiyon tutkusunu iliklerine kadar yaşayabilen bir adamdı. Daha sonra da babam İstanbul'a gelip annemle beraber olmaya başladıktan sonra da otomotivci oldu zaten. Bugün Günay Restoranı'nın olduğu o Beytepe Nişanı'nın olduğu yer babamın otomobil galerisiydi. Basketboldan sonraki yaşamını belli bir süre otomobil galericiliği yaparak sürdürdü. Otomobillere olan tutkusu her zaman vardı. Ben maalesef babam ve rahmetli Yalçın abi, onlar yeni antrenman teknikleri öğrenmişlerdi o zamanlar işte. 12 ben yaşındaydım. Benim üzerimde uygularlarken benim 2 dizimi de sakatladılar. Benim basketbol kariyerim öyle bitti. Ama otomobil şansım oldu ve sonuçta ben de 18 yaşından itibaren Türkiye'de o günkü şartlarda yarışmaya başladım. Babam da sonuçta beni bir sporcu olarak yetiştirmek için her şeyi yapmak istiyordu. Bunun da bir spor olduğunu hissedince ikinci yarıştan sonra o da benimle beraber sonuna kadar koşturdu. Evet, aslında senin atölyende görmek lazım tabii bu anlamda, o otomobilleri. Kerem, sende nasıl başladı bu tutku? Sen önce futbolcuymuşsun galiba. Aslında evet, futbol tabii herkes gibi bir sevgim vardı küçükken. Ama ben de doğduğumda babamın Dünya Rally Şampiyonası'nda bir takımı vardı. Ve ben yarışların içinde doğdum. Yani çocukluktan gelen bir sevgi vardır rally'e karşı. 4 yaşımda da beni motocross ve karting'e başlatınca yavaş yavaş büyüdü. 12 yaşımda motocross'u biraz daha ciddi yapmaya başladım. Ardından karting'e geçtim. 15 yaşımda da ilk Türkiye Pist Şampiyonası'nda bir otomobille yarıştıktan sonra zaten artık 4 tekerden bir yerlere varacağımı anlamıştım. Peki Ercan, şöyle bir şey var mıdır? Ya da şu anda o hissi yaşıyor musun? Hani babalar ulaşmayı istedikleri hedefleri bazen ebeveynler değil, babalar değil sadece, evlatları üzerinde denerler. Ya ben bunu bir deneme olarak asla görmüyorum. Çünkü benim tabii ki geçmiş yıllarda, yani 2000'li yılların başında Türkiye'nin ilk Dünya Rally Şampiyonası'nda otomobil yarıştıran bir takımım oldu. Ben yarışabilmek için böyle bir takım yaratmak zorunda kaldım aslında. Türkiye'de bu altyapı maalesef olmadığı için. Ve bu sayede tabii ki çok fazla ilişki, çok fazla bilgi sahibi oldum. Bu bana büyük bir avantaj verdi. Tabii ki bunu ben kendi daha erken yaşlarımda kendime elde edebilirdim. Ama öyle bir geçmişti babamın yoktu. Yani bir sporcuydu. Her zaman her yarışımda yanımdaydı. Ama o sadece sporcu mantalitesini bildiği için beni nasıl motive etmesi gerektiğini, beni nasıl sakinleştireceğini biliyordu sadece. Ama diğer kısımlarında tabii ki teknik olarak eksiktik. Benim
en büyük şansım şöyle oldu. Esasında Kerem'in futbolculuğu olsun, motocross olsun, buralarda hep kendimi eksik hissettim. Yani ona gerekli esasında bilgiyi de veremiyordum. Hep eksik kalıyorduk orada. Yani bir şeyleri eksik yapıyorduk. Antrenmanda eksiktik, yanlış takımdaydık belki vesaire, yanlış motosikletteydik. Bütün bunları aşamadık. Ben Kerem'e bunu da çok açıkça ifade ettim. Yani bak dedim, çünkü o motocross'a da çok niyetliydi. Dünya motocross şampiyonası. Sözünü keseceğim. Bazen ben bunu kızımda hissettim. Amerika'da moda okudu. Moda okuduktan sonra mezuniyette onun yanına gittim. Sanki ona çok şey anlatıyorum. Ben çok şey biliyormuşum gibi geldi. Sonra onunla bir konuşmaya başladığım zaman ondan geride kaldığımı hissettim bir anda. Tabii bu... Yani, rally konusunda aynı şey değil senin için ama... Yani şöyle, ben de eski artık bir jenerasyonum. Yani bugün özellikle otomobil sporlarının içindeki rally'nin geldiği nokta çok başka bir yer tabii ki. Benim zamanımda işte videolar vesaireler, bunları çalışmalar falan yoktu. Peki Kerem, bazen babana şey diyor musun? Ya baba, bu eskide kaldı artık. Bir saniye dur. Bana bir karışmıyor aslında, öyle diyebilirim yani. Sonuçta bana ne yapmam gerektiğini söyleyen biri değil. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor, o yüzden öyle bir iletişimimiz olmasına gerek yok. Peki Ercan, Kerem'i seyretmek mi daha zor, yarışmak mı daha zor? Sana şöyle anlatabilirim bunu. En güzel öyle bence ifade edebilirim. Bir kere ben seyredemiyorum. Öyle bir şansım Öyle yok. mi? Dayanamam zaten. Korkuyor. Korkuyorum. Tabii. Ama Sen korkuyor musun? Yok. Korkmuyorsun. Hiç kaza mı, hiçbir şeyden korkmuyorsun. Değil mi arabanın başına? Evet Ercan. yani benim oradaki şeyim şu abi. 2024 senesinde Kerem yaklaşık 25 rally yaptı. Ben bunların 3 tanesi hayatımın en güzel rallyleriydi. Çünkü onların içinde ben de yarışıyordum. Onun için Kerem'i hiç düşünmek zorunda kalmıyordum. Yani kendimi düşünmek zorundaydım. O manada haklı, yani korkuyorum. Mesela Kerem ehliyeti yeni almıştı. Daha o liseyi bitirmek üzereydi. Sabahları benim arabayla okula gidiyordu bazen. Bakıyordum dışarıda yağmur var. Ya ben söylesem mi buna, bak yerler kayar diye. Hani bahsettiğin adam Türkiye şampiyonu namzeti o anda yani. Bunlardan kurtulamıyorsun bir baba olarak. Kerem çok doğru bir şey söyledi. Ben tabii ki geçmişimde o Atölye Kazaz takımının sahibiyken birkaç tane babanın oğlunu da yarıştırmak için başlamıştık. Baba oğul arasında biz bugün de hala kavga ettiğimiz anlar var ama bunlar çok minimal. Yani ben çok karışmıyorum. Doğru söylüyor. Aslında hiç karışmıyorum. Ama ben etrafını güzel ördüm Kerem. Ona en doğru koçları bulmak için, en doğru Bir de yanılmıyorsam mühendisleri bulmak için. kopilotu da Danimarkalı mıydı? Fransız. Fransız. Pardon. Onu Fransız. kendi buldu. Hatta bana başta söylemişti, ya bana bir tane Fransızca konuşan bul. Ben Fransız ekolünden geliyorum hani. Ya nereden bulayım ben sana Fransız bir kopilot ya? O sırada aklımıza yani çok zor bir durumdu. Kerem, kopilot ne işe yarar? Ya şimdi direksiyon sende. Benim gözlerim kopilot. Ben hiçbir Biraz şey anlatır yapamam. mısın Yani. bize? Biraz anlatır mısın? Yani bir ralli şampiyonasına çıkıyorsun. Toprak yoldasın, dağa çıkıyorsun, ovaya iniyorsun, yokuş çıkıyorsun, viraj dönüyorsun. Kopilot ne yapar? Nasıl yardımcı olur sana? Her metresini bana kopilot zaten söylüyor. Bir viraja gelirken iki viraj arasındaki metreyi kopilot söylüyor. Virajın derecesini kopilot söylüyor. Bunu zihninden mi yoksa önündeki ekrandan mı okuyor? Defterde yazıyor. Defterde hepsi notlar yazılı. Evet. Her viraj, tüm düzlükler, tüm tepeler, her detay çok önemli. Nerede kesip, nerede kesmeyeceğin, nerede kaya oldu, bir zıplamayı nereden alman gerekiyor, nerede fren yapman gerekiyor. Çoğunu ben ona söylüyorum. O yazıyor ve öyle yarışıyoruz. Peki İstanbul trafiği mi daha zor yoksa rallide yarışmak? Yarışma. Yarışmak mı daha Yani zor? trafikte zor bir şey yok. Sadece çok sıkıcı. Uzun saatler boyunca bir yerde sıkışıp kalabiliyorsun. Şimdi seni Atina'da izlediğim zaman çok enteresan şeyler dinledim senden aslında. Kaza yaptın değil mi rallide? Evet. Kaç kaza yaptın? Bilmiyorum. Hatırlamıyorsun. Yani önem vermiyorum çünkü Vermiyorsun. bir önceki yarışımda ne yaptığım da çok önemli değil. Önümdeki yarışta ne yapacağıma da çok çalışıyorum. Peki güvenlik aksamı nasıl arabanın? Çok yüksek güvenlik önlemleri var. Sadece bazı kazalardan sonra bir yerlerin biraz ağrıyor 1-2 gün boyunca. Çünkü çok yüksek bir hızdan bir an durduğun anda o G kuvvetiyle bir şok yaşıyorsun. Şok Evet. yaşıyorsun. Peki bana bir şey daha anlatmıştın. Kaza olacağını hissettiğin anda vücudunla birlikte bir küçülme yaşıyorsun. Ne yapıyordun orada? Onu bana anlatır Kaza mısın rica etsem başladığı bana? zaman Hı hı. yani takla atmaya başladığımız zaman ellerimizi böyle direksiyonuna uzağa koymamız gerekiyor. Yoksa ellerin kırılabilir. Kırılabilir. Yani etrafa savrulup bir Ya şeylere küçülüyorsun tamamen. Öyle mi? Yani evet. Sen de kaza yaptın değil mi hocam? Tabii ki. Tabii. yani bu işin fıtratında var diyebiliriz. Hı hı. Ama benim için mesela Kerem'in bir kazası olduğu zaman benim ilk ona sorduğum tabii ki o
O anda zaten bir şokun içerisinde. Benim tek merak ettiğim ona fiziksel bir şey var mı? Yani onu görmek zaten. Hani ondan her seferinde onu rica ediyorum. Bana bir kameranı aç abi, ben sizi göreyim. Ondan sonra boş ver, araba onları nasılsa bir şekilde bulacağız bir çözüm zaten. Ya başka şansımız yok. Ama yani size bir şey olmasın. Sonuçta Allah'a çok şükür. Tabii ki güvenlik önlemleri çok üst düzeyde şu anda. Ama sonuçta biliyorsun ki vücut çok farklı bir şey. Öbürü bir metal yığını ve yarıştığın yerler çok doğanın tam içindesin. Kaya var, ağaç var, dal var. Yani 1000 tane şey daha var, faktör var. Bunların hepsini engellemek tabii ki mümkün değil. Ama sonuç itibariyle bugünkü yarış otomobilleri çok bence iyi bir noktada. Zaten ben hep bunu da söylerim. Hatta bugün Correndo'nun da programındayız. Dünyada bazı işlerin kuralları kanla yazılmıştır. Bunlardan bir tanesi Hava yolları. havacılık, bir tanesi otomobil yarışı. Yani bunların kuralları kanla yazılmıştır. Bazı insanlar hayatını kaybetmiştir. İşte oradan alınan derslerle bugün içinde oturduğumuz esasında uçaklar veya otomobiller belli bir güvenlik noktasında. Bu manada da Correndo'na çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığı için. Biz teşekkür ediyoruz. Kerem çok gençsin, henüz 19 yaşındasın. Hayallerinden bahsedelim. Hayallerim basit aslında yani ama hedeflerim zor. Hayalin ne? Kendini şöyle gözünü kapattığın zaman. Örneğin 1 sene ya da 2 sene sonra. 1-2 sene sonra yapabileceğim bir hayalim yok aslında ama hayalim bir plajım olsun. Tüm gün orada yatayım yani benim. Ben sportif hayalinden söz ediyorum. Sportif hayalim yok asla. Benim sportif hedeflerim var. Yani Evet. onlar asla hayal olamaz benim için. Hayal değil, gerçekleşecek hedefler bu. Ona göre her şeyi yapıyoruz zaten. Ben Peki o hedeflerden söz edelim. öncelikle VRC2 kategorisinde yani bir üst seviyeye çıkmak ilk hedefimiz olacak. Ardından da kendimizi bir VRC takımının bir parçası olmamız gerekiyor. Sonrasında Dünya Rally Şampiyonluğu için tabii çalışabilmek için. Rally'den Formüla'ya geçilir mi? Var mıdır bunun örnekleri? Şu anda denenen bir örnek var. O da genç bir pilot. Bizim de takip ettiğimiz bir yolu olan bir pilot. Sonuçta açıkçası bugüne kadar genelde Formula 1'den bir rally'e gelme tutkusu vardı pilotların. Çünkü Formula 1, ben bunu kusura bakmasın Formula 1 fanları da, ben bir sirk olarak adlandırıyorum Formula 1'i. Sonuçta her yere giden ve bir altyapısı olan, oyuncusu belli, kuralları belli olan bir iş. Ama rally'de sen öndeki otomobil bile daha farklı bir yoldan gidiyor. Hiçbir zaman herkese eşit değil hiçbir şey. Sonuçta her an şartlar değişebiliyor ve burada o şartlara en iyi adapte olabilen en iyi pilot olabiliyor. Bu Formula 1 için geçerli değil. Zaten en iyi otomobilin varsa, en iyi setupla, en iyi lastikle sonuçta yarışı kazanmaya zaten muktedirsin. Ama rallide bunlar maalesef son kilometreye kadar drama seni bekliyor olabilir kapının önünde. Bu manada bir rallici şu anda ki dünyanın en genç şampiyonu, 22 ve 23 yaşlarında 2 kere üst üste şampiyon oldu Rovanpera. O şu anda bir Formula 1 macerasına atıldı. Gelecek sene Süper Formula'da yarışacak. Ardından Formula 2 sezonu yapacak. Sonra da bakacağız ne oluyor. Bakacağız. Yani Kerem, seni ben ilk kez Atina'da izledim. Hani ben Atina'da senin yarıştığın piste gelmek için kat ettiğim yolda yoruldum işin açıkçası. Sonra oradan bir de hangi şehirdeydi hatırlamıyorum şimdi. Oraya 200-250 kilometre gitmek için de çok yoruldum. Sen hem buraya geliyorsun, hem yarışıyorsun, hem tekrar geri dönüyorsun, sabah tekrar kalkıyorsun. 3 günlük bir yarışta. biz bir hafta boyunca bunları yapıyoruz. Evet, bir hafta boyunca bunu yapıyorsun. Ya bu mental bir zorluk mu, daha çok fiziksel bir zorluk mu? Mental biraz yoruyor o uzun ara yollar. Etaplar o kadar değil ama bir de 30-40 derece olunca hava her türlü biraz zorlanıyorsun. Hem sonraki etaplar için de çalışman gerekiyor. Gece geliyorsun, öbür gün etaplar için çalışman gerekiyor. Bazı yarışlar mesafeleri yüzünden biraz daha mental olarak zorlaşıyor. Çünkü Mesela en dinlenecek fazla ne zaman kadar var. mesafeler kilometre olarak? Yani 100-200 kilometre bir etaptan öbür etaba Evet. gitmek için oluyor ama yarış 350 kilometre. 350 kilometre ama toplam 350 kilometre, yanılmıyorum Hayır. değil mi? Bir etap mı 350 Yok kilometre? yani yarışın kompetitif kilometresi 350. Arada geçtiğimiz o sizin de geçtiğiniz normal yollarla birlikte 1500 Kilometreye falan falan oluyor. ulaşıyor. Evet. Peki ne kadar hız yapıyorsun en fazla? Rally etabın içinde 190 olması lazım çünkü rally otomobilleri limitli. Bunun üstüne Daha üstüne çıkamıyorsun. Evet. Şimdi Ercan, sen bahsetmiştin programdan önce. Şimdi artık o hızı biraz daha mı düşürüyorlar?
Hızı değil, otomobillerin gücünü biraz daha Ya aşağı çekiyor. performansı biraz azalıyor. Evet, yani Azaltıyorlar. şu anda 3 kategori var dünya şampiyonasında yarışan. Peki bu gücü azaltmak, pilotaj kabiliyetini ve yeteneğini öne çıkarmak amacına Evet, taşıyor. hem o amaçlı hem bütçeyi azaltmak. Yani bugünkü bir VRC otomobili 1 milyon euro iken bu rakam 375 bin euroya düşecek. 1 milyon euro mu bir araba? Evet. VRC Kerem- otomobili, bizim Kerem- otomobilimiz değil. Ha, sen ne kadarlık otomobil biniyorsun? 300 300 bin euroluk bir araca biniyorsun. Evet. Yani Team Petrofis'in şu anda Türkiye şampiyonu olduğu Kerem'in Hyundai Rally otomobili 300 bin euroluk bir otomobil. Peki Kerem, Ercan Kazaz'ın oğlu olmak rallide bir avantaj mı dezavantaj mı? Aslında bir avantaj onturajı yapma açısından. Ya onun da söylediği gibi etrafındaki insanları düzgün seçmesi ve bu işteki deneyimi, bilgisi bir avantaj. Ama yani pilot iyiyse şampiyon oluyor. Birinin oğlu olunca şampiyon olamıyorsun. Hakikaten güzel cevap. Sizde iş var mı şeyden sonra? Ben kalayım burada programdan sonra. Peki rakiplerinin sana yaklaşımı nasıl? Bunu hissedebiliyor musun? Yani bu çocuk biraz başımıza bela olacak gibi bir duyguya hakimler mi? Ya da sen onlara nasıl bakıyorsun? Rakiplerim değişiyor sonuçta şampiyonadan şampiyonaya. Ama kendimize daha çok odaklanıyoruz biz rakiplere odaklanmaktan fazla. Kendine karşı yarışıyorsun. Kendinin en iyisini vermen gerekiyor. Sonuçta bunu pistteki gibi yan yana yarışmadığımız için ben iyi yapıyorsam zaten rakibim ne yaptığı önemli değil. Kerem, sana bir başka soru daha soracağım ama affına sığınarak soracağım. Hem şampiyonsun, hem gençsin, hem yakışıklısın. Yani kızların ilgisi nasıl sana? Ben işime odaklanıyorum. İşine odaklanıyorsun. Evet, babandan da medyayla nasıl konuşacağına dair birkaç kelam etmişsin. Şaka bir tarafa ama ben hakikaten sevgili Ali abiyi, Yalçın abiyi, sayelerinde Ercan'ı ve seni tanıdığım için çok mutluyum. Çok hakikaten sportif bir gen var sizde. Gerçekten sportif bir gen var. Bir de ayrıca şöyle bir gen daha var. Sadece başarılı sporcu yeni değil, saygı duyulacak, hakikaten sportif ahlak geni de var hepinizde. Sevgili Ercan için de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ali abi için zaten ben değil, bütün Türkiye söylüyor zaten bunu. Ki sana da tamamen o gen geçmiş gibi görünüyor. İnşallah çok daha iyi, çok daha başarılı olacaksın. Bana şeyi anlatır mısın? Yılda kaç seyahat yapıyorsun? 60-70 tane yapmışızdır. 60-70 seyahat yapıyorsun. Yani çoğunu birlikte, bazen ayrı yerlerden gittiğimiz için birlikte olmuyor ama. Peki bir şey daha soracağım. Anneni de tanıdım. Ona da buradan sevgiler, saygılar. Annenin heyecanı mı, babanın heyecanı mı? Babamın heyecanı daha fazla. Annem relax, çok relax o konuda. Peki Ercan, sen yansıtıyor musun eşine heyecanı? Yok çünkü Evet. bazen Evet belki yani. evet yani stresli belki stresli olduğum anlarda evet olabilir. Çünkü gerçekten büyük bir mücadele. Spor kesinlikle bir sporcu yetiştirmek ve hele ki bunu ailenden yetiştirmeye çalışıyorsan öncelikle çok büyük özveri gerektiriyor. Bu özverilerin karşılığında da tabii ki ailende diğer kızım olsun, eşim olsun onlara daha az zaman ayırmak demek. Bütün bu mücadelenin sonunda da bir de bir sonuç elde edemezsenin de bir stresi de var. Bütün bunların tabii karşılığında benim stresim herkesten daha yüksek, bu doğal. En azından Kerem dediği gibi o bir sonraki yarışına konsantre olabiliyor. Çünkü biliyor ki arkada bir mücadele eden bir ekip var. Benim adıma bazı anlar var ki gerçekten anlatılmaz. Ama yani yaşamak lazım o stresi. Ben şanslı bir babayım. Gerçekten Kerem biraz evvel çok güzel bir laf etti. Yani tabii ki benim oğlum olması yeterli değildi hiçbir zaman. Onun da kendini, karakterini ortaya koyması gerekiyordu bugüne kadar yaptıklarını yapmak için. Ben o anlamda gururluyum. İnşallah hedeflerimiz çok büyük tabii ki. Yani zor şartlarda bu hedeflere koşmaya çalışıyoruz. Bugün bir Avrupa'da, bir Fransa'da olsaydık, bir İtalya'da olsaydık, belki bir Finlandiya'da olsaydık işimiz bir tık daha kolay olabilirdi. Çünkü Ben de İspanya'da spor gazetecisi olsaydım daha kolay tabii olurdu. yani. Ama zaten bunu buradan başarabilmek Tabii, güzel. önemli. Bu manada da gerçekten Petrol Ofisi bize geçen sene kapılarını açtı. Kerem'i sonsuz büyük bir destekle bu sene ve önümüzdeki senelerde desteklemek üzere bu vizyonu da yaşamak, bunu
görmek de büyük bir şans. Gerçekten hani biz 2024 senesinde burada bu şampiyonaya kalkıştığımızda, hani tamam Türkiye'nin en genç şampiyonu olmak için yola çıktığımızda dostlarımız, arkadaşlarımız bizim destekçimizdi. Onlara da binlerce teşekkür, çünkü onlar da olmasaydı bugün buraya gelemezdik. Onlar sayesinde ilk fitili yaktık ama bunu birilerinin göreceğine inanıyorduk. Birilerinin anlayacağına ve yapmaya çalıştığımız işin esasında Türkiye'de bugüne kadar yapılmamışı yapacağımızın bir ışığını göreceklerine inanıyorduk. Bu manada dediğim gibi Petrol Ofisi bunu çok iyi algıladı ve Kerem'i onun için 3 senelik renklerine bağladı zaten. Kerem de ona bu sene en azından Türkiye şampiyonluğunu hediye ederek hem de 4 Ya, dünya şampiyonasında bir şampiyona geçirerek bence gösterdi. şimdi hep şunu söylüyoruz, yani ülkemizde gerçekten uluslararası markalar çok az. Dolayısıyla Kerem de artık uluslararası bir marka olma yolunda çok hızla ilerliyor. Ona destek veren ve verecek olan bütün firmalara da teşekkür edelim. Ercan, buraya gelirken sen sağ koltuktaydın, Kerem sol koltuktaydı. Bir yolculuğa çıktığınız zaman hep böyle midir? Kerem mi kullanır arabayı? Ya ben yorulduğum zaman, kullanmak istemediğim zaman babama veriyorum ama genelde Direksiyon kullanmayı sende. tercih ediyorum. Peki aman dikkat, sağdan fren. O falan. çok konuşuyor ya yanımda. İnanılmaz. Ya Hani- babadan korporat olmaz değil mi? Yok Yani. ihtimal yok. Ama çok konuşuyor diyen arkadaş hiç konuşmuyor mu sağ tarafta zannediyorsunuz? Ha, O da Sen doğru. nasılsın? İkimiz de trafik komisyonu gibi oturuyoruz arabada ya karşılıklı birbirimize. Sağdan geçiyorsun, dikkat et adam geliyor vesaire. Ama sonuçta Kerem işte geçenlerde bir reklam filmi için çalışması gerekiyordu. Bir tane sağ olsun prodüksiyon ekibi getirmiş. Yedek sürücü yani. Bazı şeyleri senin gözükmeyeceğin yerlerde adam kullansın diye. Ama adam zaten Kerem'i çok iyi tanıdığı için abi o bana arabayı vermez ki yani. O sonuna kadar o kullanır zaten. O beni bile eve götürür yani buradan sonra. Hani çünkü Kerem'in o enerjisi tabii ki gençliğinin de verdiği bir enerjisi var. Hani yorulduğum zaman diyor ya. O da işte arada bazen işte böyle çok uzun yarışlarda böyle o gün 18 saat var araba kullandıysa hadi sen götür otele kadar falan diyebiliyor da yani normal şartlarda kimseye direksiyon vermez. İkinize de birden sormam lazım bu soruyu. Senin yarıştığın dönemdeki arabalarla şimdiki arabalar arasında çok büyük fark var mı? Var tabii. Bir kere süspansiyon ve lastik teknolojisi inanılmaz değişti. Hani güçler anlamında bir şey belki sonuçta arabalar 300-400 beygir civarında. Hani o zaman da öyleydi. Ama süspansiyon ve lastik teknolojisi inanılmaz gelişmiş durumda. Yakıt teknolojisi inanılmaz gelişmiş. Hakikaten otomobiller bizim zamanımıza göre çok daha Yağlar da. performans. Tabii ki. Yağlar da bunun Yağlar. karşılığında. Çünkü o sürtünmeyi azaltmak çok önemli. Bu manada da gerçekten biz çok şanslıyız. Çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Yani Petrol Ofisi'yle geliştirdiğimiz bir yakıt var. Beraber geliştirdiğimiz bir yağ var. Yani gerçekten bunların hepsinin bizim performansımızda tabii çok büyük farkı var. Kıyafetini anlatır mısın yarışırken? İçimizde çoraptan iç çamaşırına kadar bir yanmaz bir içlik giymemiz gerekiyor. Üstüne yarış tulumu. Yarış tulumu da yanmaz Evet, değil mi? yarış ayakkabısı da yanmaz, eldivenler de yanmaz, balaklava yanmaz, kask ve Balaklava? boyunluk. Yüzümüz yani tüm kafamı Ha, maske gibi taktığınız Evet. o kafanıza, evet. Bir de kask var değil kask mi? ve boyunluk. O da kemer o boyunluğun üstünden geçiyor ve kafan hiçbir şekilde öne veya yana kıpırdamıyor. Kıpırdama. Kaza Peki- anında boynun kırılmasın. Peki Kerem, 35 derece sıcaklık diyorsun. Arabanın içi 60 oluyor. 60-70 oluyor. 60. Klimayı çalıştıramıyor Klima musun? yok. Sadece bir tane havalandırma var. Ve o da sıcak. Yani havalandırma değil. Dışarıdan gelen hava yüzümüze geliyor. O da sıcak geliyor dışarı sıcak olunca. Ne kadar terliyorsun? Çok su kaybediyorsundur Evet. o zaman. 2 kilo kaybetmişimdir 2 Yunanistan'da. kilo kaybediyorsun. Yunanistan'da çok sıcak yarışta. Hı. Yani şimdi sezon başında İsveç ve Finlandiya'da yarışlar yaptığımızda dışarısı -10, -20 olunca da o zaman da biraz üşüyoruz. Bir gün Bodrum'da bir Citroen görmüştüm, 1930 model. Ercan, şöyle bir arabaya baktığım zaman ön camın böyle bir tık açıldığını gördüm. Tabii. Meğer havalandırmaymış dışarıdan gelen rüzgarla. Tabii ki yani bizim gençliğimizde işte 70'li senelerdeki otomobillerin kelebek camı vardı. Tabii, Yani içeri kelebek hava camı. alabilmek için. Yani. Direkt Hırsızlar da camı. oradan girerdi. Yani evet. Tabii bu da önemli bir hareket biliyorsun. Tabii Yani tabii. biz böyle yapıyoruz, bunlar böyle yapıyorlar arada böyle fark var. Peki sana o mu bu mu diye kısa sorular soracağım. Asfalt mı toprak mı? Toprak. Daha çok toprak tecrübem var. Biraz daha hızlıyım. Asfalta biraz daha çok kilometre gerekiyor. Ama ikisinde de en iyisi olmaya çalışıyorum. Gece etabı mı gündüz etabı mı? Ben gece etaplarını seviyorum. Çok seviyorum. Zaten çok fazla olmuyor. Dünya Şampiyonası'nda birkaç etap oluyor bazen. Nereye gittiğimi görmüyorum ama kopilotumun notları ile
çok iyi bir şekilde koordineli gidince gerçekten gözlerim gibi oluyor ve iyi gidiyor. Müthiş bir uyum gerektiriyor ama. Bir insanın gözlerinin yerini bir başka insanın alması hakikaten olağanüstü bir uyum. Ve onu sadece o da önünü görmüyor. Sadece konuşarak, nerede olduğumu arabanın viraja girince hissederek o notları veriyor ve doğru zamanda vermesi gerekiyor. Bunu da yapamayınca zaten hissediyorsun bazen onun notlarının biraz geciktiğini veya erken gelmeye başladığını. Benim de güvenim kayboluyor. Onun da biraz kaybolduğunu hissediyorsun. Kerem, bir yolculuğa çıktığın zaman müzik açmak mı, motor sesi dinlemek mi? Müzik, yani ben motor sesine bayılmıyorum. Hanginiz daha inatçı? Sen mi, baban mı? Ben. Sen. Hanginiz daha hırslı peki? Yani ben herhalde. Yine sen. Bilmiyorum. Ercan hep sessiz kalıyor. Yani bunu tabii Kerem çok gizli hırsı olan bir adam. Onun Çok yani açık yaşıyor o hırsını. Ben o daha gizli yaşıyor. Ama o mesela çok şeyi koptuktan sonrası da onunki feci ki Feci ben bu oyunu da halasında da vardı bu. O da öyle çılgın bir şeye bürüdürdü. Gözleri bunun kızardığı anda eyvah diyorum ben. Hanginiz mağlubiyeti daha kolay kabullenir ya da daha zor? Sen kabullenmezsin. Gördüm seni. Kerem, seni gördüm. Babanı yarışırken izlemedim ama seni gördüm. Yani o da herhalde yaşla ve tecrübeyle alakalı bir şey. Sonuçta bir sonrasının olduğunu, hani hayat orada bitmiyor. Evet. Sonuçta herhangi bir müsabakanın sonunda bir sonraki müsabakaya da tekrardan konsantre olman gerekiyor. O tecrübeyle gelen bir şey. Malum Corendon programı yapıyoruz. Uçak böyle burnunu havaya kaldırdığı an hani ben şöyle bir yere yaslanıp keyfini çıkarmaya başlarım. İkinize birden bunu sormak istiyorum. Kerem Kazaz'ın keyfini çıkarmaya başlıyoruz dediğiniz o an. Yani bizim için herhalde finish takının üstüdür. Yani keyfi orada belli bir zaman, çok fazla bir zamanı yok. Çünkü ertesi sabah tekrardan bir sonraki yarışın hazırlıkları, orada ne Ama yapacağını. kariyer açısından soruyorum bunu. Şöyle söyleyebilirim. Biz bu sene Andorra'da bir yarışa gidiyorduk beraber. Daha net değildi bu seneki programımız. netleşince biraz daha... Netleşince mesela daha keyifli gittik o yolu yani o kadar işte. Türbülans anı da var. Bu arada tabii şeyi soracağım sana. Yunanistan'da yarıştığın diyorum. Ben de orada olduğum için yarıştığımız diyorum. Corendon'un uçuş noktalarından biri Yunanistan. O pist galiba hani ya da o yarış galiba dünyanın en prestijli yarışlarından biri diye tanımlayabiliyoruz. Ve değil mi? en kırıcılarından. En kırıcılarından. Peki yine bir uçak yolculuğuna dönelim Kerem. Türbülans? Üst Kariyerinde üste. yaşadığın türbülanslardan soruyorum. Yani bu sezon üst üste birkaç yarış kötü şans veya hatalar olmaya başlayınca hem moral olarak düşüyorsun hem performans olarak istediğini yapamıyorsun. Bazen daha çok belki zorluyorsun ama yine de bir sonuç çıkmayınca çok güzel geçmiyor o dönem. Ama türbülansın biteceğini biliyorsun. Kerem, hayatta çok saygı duyduğum insanlarla birlikte çalıştım. Onları tanıma şerefine nail oldum. Sevgili Ali abi de, Yalçın abi de, Ali Kazaz ve Yalçın Granit onların en başlarında gelir hakikaten. Eminim ki yukarıdan seninle gurur duyuyorlardır. Sadece başarılarınla değil, az önce bahsettiğim sportif ahlakınla da gurur duyuyorlardır. Çünkü onlar öyle sporculardı. Sevgili Ercan, çok teşekkür ediyorum. Yani böyle harika bir sporcu ve harika bir evlat yetiştirdiğin için de çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık bu kadar diyorum. Babalar ve oğullara bundan sonra başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz.